mantık gücünüzü kullanacağınız bilmeceler, doğru ve yanlış arasındaki dengeyi sağlayarak aklınızı en etkili şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Kaç soruyu doğru cevapladığınızı yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Karlı bir havada arabanızı yol boyunca sürüyorsunuz ve bir otobüs durağına yaklaşıyorsunuz. Bu otobüs durağında bekleyen 3 kişi olduğunu görüyorsunuz. En iyi arkadaşınız, hasta bir yaşlı kadın ve uzaktan aşık olduğunuz kız. Araç siz dahil sadece 2 kişi alıyor. Nasıl bir seçim yaparsınız? En iyi çözüm, arkadaşınızın arabayı kullanması ve yaşlı kadını yanına alması. Siz de kızla otobüs durağında kalırsınız. Bu soruya birden çok cevap verebilirdiniz. Ancak bizce en mantıklısı buydu. Eğer bu şekilde bir cevap verdiyseniz kafanız iyi çalışıyor. Eğer yaşlı kadını alırım dediyseniz aşırı fedakar bir insansınız. Hatta çok düşünmeden rahatlıkla kendinizi feda edebiliyorsunuz. Fedakarlık yaparken bile ölçülü olun. Eğer arkadaşımı alırım dediyseniz dünyanın sadece sizden ibaret olduğunu ve diğer insanları hiç umursamadığınızı söyleyelim. Eğer kızı alırım dediyseniz zevklerinizin peşinden koşan bir insansınız. Bu uğurda vazgeçemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Sizin başka bir çözümünüz varsa yorumlar bölümüne yazın. 10 tarlanız var ve ilkinde 1 samanlık, ikincisinde 2 samanlık, üçüncüsünde 3 samanlık var. Bu şekilde devam ediyor. Hepsini ilk tarlanızda birleştirirseniz kaç tane samanlığınız olur? Bir tane büyük samanlığınız olur. Eğer doğru cevap verdiyseniz aklınızı karıştıran ve dikkatinizi dağıtan faktörlerden uzak duruyorsunuz. Birçok insan bunu başaramaz ve ayrıntılarda kaybolur. Zeki ve dikkatlisiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz yaptığınız hesaplar doğru olsa da yanlış zamanda yanlış hesap yapıyor ve dikkatinizi toparlayamıyorsunuz. Birçok insan çok çalışır ama çalışmalarının karşılığını alamaz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de akıllıca çalışmamalarıdır. Bu otobüs hangi yönde hareket ediyor? Sağa mı, sola mı? Yapılan bir deneyde bu soruyu çocukların rahat bir şekilde cevaplayabildikleri görülmüş. Yolcu kapılarını göremediğimiz için otobüsün diğer tarafında olmalı ve bu nedenle otobüs sokağın diğer tarafında olmalıdır. Otobüs sola gidiyor. Eğer doğru cevap verdiyseniz pürüzsüz bir düşünme şekliniz var. Kimi zaman kafa karışıklığı ve gereksiz bilgiler insanların doğru cevapları bulmalarında sorun çıkarır. Siz net şekilde cevap verebildiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz neden otobüsün sağa gittiğini düşündüğünüzü merak ediyorum. Lütfen yorumlar bölümünde paylaşın. Eğer bir sebebi yoksa rastgele cevap verdiğinizi düşünüyorum. Bu da sorunları ciddiye almadığınız ve dikkatli düşünemediğinizi anlatıyor. Eğer cevap veremediyseniz nasıl düşüneceğinizi bilmiyordunuz. Bu ve benzeri sorularda cevaba ulaşmak için bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bu soruda gerçekten de reel olarak bakış açımızı değiştirdik. Caddenin karşı tarafından baktık ve sonuca ulaştık. Tüm bu noktalardan geçen 4 doğru parçasından oluşan bir yol çizebilir misiniz?
İşte bu şekilde. Eğer doğru cevabı bulduysanız planlı ve dikkatli birisiniz. Önceden hesabınızı iyi yapıyor ve akıllıca adımlar atarak ilerliyorsunuz. Eğer cevap veremediyseniz sonraki aşamaları tahmin edemiyorsunuz. Kendinizi bu yönde geliştirin. Mesela satranç oynayabilirsiniz. Berna, Selin'e, kitabımın arasında 10 lira vardı. 17. ve 18. sayfalar arasında tutuyordum, der. Selin, yalan söylüyorsun ve bunu kanıtlayabilirim diye karşılık verir. Selin ona ne söyler? ...17. ve 18. sayfalar tıpkı 1. ve 2. sayfalarda olduğu gibi aynı kağıt üzerindedir. Ve bu nedenle para aralarında olamaz. Eğer doğru cevap verdiyseniz neye odaklanmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. 17 ve 18 sayfa numaralarını gözünüzün önüne getirerek doğru cevap verdiniz. Dikkatli birisiniz. Eğer cevabı bulamadıysanız belki de nereden başlayacağınızı bilemediniz. Eğer bir sorun varsa, ki buradaki sorun paranın nerede olduğu, olayın nerede gerçekleştiğine bakmak gerekir. Olayın gerçekleştiği yer 17 ve 18. sayfalar arası. Çözüm için de buraya bakmanız yeterliydi. Arkadaşlar, bu arada kanalımızda sık sık tek soruluk shorts videoları paylaşıyoruz. Onları da izlemeyi ve cevap vermeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.